Klasik Newtoncu çerçevede yerçekimi kütleleri birbirine doğru ivmelendiren bir kuvvet olarak modellenir. Ancak yüksek hassasiyetli bilim ve mühendislikte belirleyici olan modern, görelilik temelli yaklaşımda yerçekimi artık klasik anlamda bir kuvvet alanı olarak görülmez. Bunun yerine serbest düşen cisimler uzay zamanın jeodezikleri boyunca yerel olarak kuvvetsiz, yani eylemsiz hareket eden sistemler olarak tanımlanır. Bizim gündelik dilde yerçekim etkisi dediğimiz şey ise uzay zamanın eğriliğinden ve bu eğri geometri içinde saatlerin ve cetvellerin nasıl davrandığından doğar. Bu sadece felsefi bir yeniden yorum değildir. Zaman ölçümünden ışığın yayılımına, yörünge dinamiğinden hassas navigasyona kadar pek çok deneysel ve mühendisliksel hesabın operasyonel temelidir. Bu kuvvetten geometriye geçişi hissetmenin en temiz yollarından biri genel göreliğin ortadan kaldırmaya çalıştığı şeye bakmaktır. Yeterince küçük bir serbest düşüş laboratuvarında yerçekimi yerel olarak yok edilebilir. Ama gerçek kuvvetler, örneğin elektromanyetizma, çoğu durumda yalnızca referans çerçevesi değiştirerek ortadan kaldırılmaz. Yerçekiminin bu yerel ortadan kaldırılabilirliği neden bazı rejimlerde yerçekimi kuvveti dilinin pratik bir yaklaşım sağladığını, fakat daha derin düzeyde bunun yanıltıcı olabildiğini açıkça gösterir. Aynı noktayı vurgulamanın ikinci yolu saat davranışına bakmaktır. Genel görelilik yerçekimsel kırmızıya kayma ve zaman genişlemesini öngörür. Saatler bulundukları yerçekimsel potansiyele bağlı olarak farklı hızlarda çalışır. Bu bir benzetme değil, doğrudan ölçülmüş fiziksel bir olgudur. Erken dönem klasik hassas deneylerden biri 1959'da Robert Pound ve Glenn Repka Jr. tarafından yapılan yaklaşık 22,5 metrelik yükseklik farkı boyunca gama ışınlarının yerçekimsel kırmızıya kaymasını Moss-Bauer etkisiyle ölçen Pound-Repka deneyidir. Daha modern optik saat deneyleri ise bu etkiyi neredeyse gündelik yaşam ölçeklerine indirdi. Qin Wenchou ve çalışma arkadaşları 1 metrenin çok altındaki yükseklik farklarında bile optik atom saatleriyle göreli zaman genişlemesini doğrudan gözlemledi. Bu da zamanın şeklinin yalnızca kozmik ya da aşırı koşullarda değil, insan ölçeğinde de deneysel olarak erişilebilir olduğunu gösterdi. Aynı geometrik çerçeve kütle yakınında ışığın ve sinyallerin nasıl yayıldığını da öngörür ve açıklar. Yerçekimsel ışık sapması ile Sapiro zaman gecikmesi, eğri uzay zamanının en iyi doğrulanmış sonuçları arasındadır. Özellikle uzay aracı izleme sistemleri ve çok uzun tabanlı çizgi girişim ölçüm gözlemleriyle bu etkiler son derece yüksek hassasiyetle test edilmiştir. Bu tablo kuvvet yanılsaması çerçevesiyle şu noktada birleşir. Bilimsel olarak en güçlü ifade yerçekimi sahte bir şeydir demek değildir. Daha doğru ifade şudur. Hissettiğimiz çekim kütle enerjinin belirlediği bir geometri içinde eylemsiz hareket olarak yeniden tanımlanabilir. Tam da bu nedenle yerçekimini etkileşim yerine kısıtlama ve güncelleme kuralı gibi daha hesaplamalı bir dille yeniden düşünmek mümkündür. Üstelik bunu yaparken de ana akım fiziğin sınırları içinde kalabiliriz. Yerçekiminden bilgi kavramına uzanan en savunulabilir köprü, gündelik gezegensel çekimden değil, ufuklardan, özellikle kara delik olay ufuklarından ve yerçekiminin zorunlu kıldığı şaşırtıcı termodinamik davranıştan başlar. Temel sonuç şudur. Kara delikler olay ufuklarının alanıyla Planck birimlerinde orantılı bir entropiye sahip termodinamik sistemler gibi davranır. Bu fikir tarihsel olarak Jacob Bekenstein'in kara deliklerin termodinamiğin ikinci yasasını koruyabilmesi için entropi taşımaları gerektiğine ilişkin argümanından doğdu. Stephen Hawking'in çalışmalarıyla birlikte bu düşünce bugün Bekenstein-Hawking entropi ilişkisi olarak bildiğimiz çerçevede keskin ve hesaplanabilir hale geldi. Entropinin hacimle değil alanla ölçeklenmesi daha genel entropi sınırı fikrini ve sonunda holografik ilkeyi motive etti. Kabaca söylersek bir bölgedeki erişilebilir maksimum bilgi ya da entropi o bölgenin hacmiyle değil sınırının alanıyla ölçeklenir. Yerçekimli sistemlerde serbestlik derecelerinin sayılmasının saf yerel alan teorisi sezgisinin beklendiğinden çok daha farklı olabileceğine işaret eden radikal ama güçlü bir ipucudur. Bu bakış açısının teknik düzeyde en çok başvurulan incelemelerinden biri Rafael Bousson'un bu konuda yazdığı kapsamlı değerlendirmedir. Dolayısıyla hacim bir sınıra kodlanmış verilerin iz düşümüdür şeklindeki varsayımın arkasındaki bilimsel omurga buradadır. Bu evrenimizin her rejimi için deneysel olarak kanıtlanmış nihai bir gerçek değildir.
Fakat kuantum yerçekimi araştırmalarında özellikle de ölçü yerçekimi ikiliklerinde son derece üretken ve matematiksel olarak derin bir düzenleyici ilke olarak çalışır. Senaryoda ölçek hissi vermek için somut bir sayı da verilebilir. Dönmeyen bir kara delikte entropi ufuk alanı ile orantılıdır ve bu entropi ln 2'ye bölünerek bit cinsinden ifade edilebilir. Güneş kütlesinde bir kara delik için bu büyüklük mertebesi olarak yaklaşık 10 üzeri 77 bitlik bir bilgi entropi kapasitesine karşılık gelmektedir. Bu inanılmaz büyüklük kara deliklerin neden yerçekimi termodinamiği tartışmalarında belirli bir enerji ve boyut bütçesi için maksimum entropi nesneleri olarak ele alındığını açıklayan temel nedenlerden biridir. Bu alan merkezli düşüncenin güncel güçlü yerçekimi rejimlerinde yankısı da vardır. LIGO dönemiyle birlikte güçlü alan yerçekiminin öngörüleri yalnızca dolaylı değil, doğrudan birleşme olayları üzerinden test edilebilir hale geldi. Hatta Hawking'in kara delik alan yasası LIGO-Virgo-Cagra işbirliğinin özellikle güçlü bir birleşme olayı üzerinden yürüttüğü analizlerle yüksek güvenilirlikte sınanmıştır. Bütün bunlar yerçekimi bilgi yoğunluğu olarak kurmak istenilen amacı destekler. Yerçekimi geometriyi özellikle alanı ve ufukları entropi ve bilgiyle ilişkilendiren derin kısıtlar getiriyor gibi görünmektedir. Üstelik bu bağlar tesadüfi olmaktan çok temel düzeyde bir yapının işaretleri gibi durmaktadır. Evrenin veri işleme mimarisi olarak yerçekimi fikri, kuantum yerçekiminin belirli bir araştırma hattına bağlandığında gerçekten güçlü ve araştırma temelli bir senaryoya dönüşür. Kuantum dolanıklıktan ortaya çıkan uzay zaman ve holografide görülen kuantum hata düzeltme yapıları. Bu çizginin kavramsal temel taşlarından biri Mark van Ramstonck'un özellikle holografik bağlamlarda geliştirdiği argümandır. Bağlantılı uzay zaman geometrisi ile dolanıklık yapısı arasında derin bir ilişki vardır. Dolanıklığın azaltılması belirli anlamlarda uzay zaman bölgelerinin birbirinden kopmasına karşılık gelebilir. Yani geometri alttaki kuantum ilişkilerin pasif bir arka planı değil, bizzat onların örgütleniş biçiminin ortaya çıkan bir yüzü olmaktadır. Buradan daha teknik bir köprüye gelelim. ADC-CFT bağlamında sınır üzerindeki serbestlik dereceleri bulk yani iç hacimdeki bilgiyi yedekli biçimde kodluyor gibi görünür. Bu yapı şaşırtıcı biçimde bir kuantum hata düzeltme koduna benzer. Bu sezgiyi somutlaştıran en etkili modellerden biri Fernando Plastowski, Benny Yoshida, Daniel Harlow ve John Preskill'in geliştirdiği holografik QEC tensör ağı yaklaşımıdır. Bu çerçeve Ryu-Takanayagi ilişkisinin yani geometrideki belirli bir alan büyüklüğü ile entropi arasında kurulan temel bağın kuantum hata düzeltme diliyle anlaşılabileceğini gösteren çalışmalarla da güçlenmiştir. Daniel Harlow'un bu bağlamda geliştirdiği yorumlar, geometrik alan entropi bağının yalnızca bir benzetme değil, bilgi kuramsal bir kodlama yapısı olarak da okunabileceğini ortaya koyuyor. Yakın ilişkili bir başka önemli sonuç da şudur. Holografik CFT'lerde yani konformal alan teorilerinde dolanıklığın birinci yasası uygun koşullar altında doğrusallaştırılmış yerçekimi denklemlerine eşdeğer kısıtlar taşıyabilir. Başka bir deyişle belirli teorik ortamlarda dolanıklık muhasebesi yapmak şaşırtıcı biçimde geometri dinamiklerini yazmakla aynı yapıya dönüşür. Mutlaka korunması gereken kritik sınır şudur. Bu sonuçlar esas olarak holografik ortamlarda, özellikle ADS-CFT benzeri yapılarda elde edilmiştir. Bunlar henüz bizim kozmolojik uzay zamanımız için antidesitler konformal alan teorisi benzeri yapılarda elde edilmiştir. Bunlar henüz bizim kozmolojik uzay zamanımız için yerçekiminin eksiksiz ve evrensel bir açıklaması değildir. Yine de şu dikkatli ifade bilimsel olarak savunulabilir. Önde gelen bazı kuantum yerçekimi çerçevelerinde uzay zaman geometrisi alttaki kuantum bilginin ortaya çıkan ve yedeklilikle korunan bir kodlaması gibi davranmaktadır. Aynı şekilde yerçekimi hata düzeltmesidir şeklinde kavranan temel varsayım, sınırları belirtilerek kullanılmalıdır. Belirli ikiliklerde yerçekimsel yapı kuantum hata düzeltme gibi davranır. Fakat bu yerçekiminin tüm rejimlerde ve kelimenin tam anlamıyla yalnızca bir hata düzeltme mekanizması olduğunun kanıtı da olmamaktadır. Son olarak vakumu mantıksal birimlerin ayrık bir ağı olarak düşünen dijital fizik fikrini ve 2026 itibariyle bu alandaki olası atılımları gündeme getirmekte fayda vardır. Uzay zamanı Planck ölçeğinde temelde ayrık olabileceği öne sürülen fakat bunu da basit bir kübik bit ızgarası şeklinde kurmayan ciddi kuantum yerçekimi programları mevcuttur.
Bu alanda en çok başvurulan iki örnekten biri nedensel küme teorisidir. Bu yaklaşımda uzay zaman nedensel ilişkilerle düzenlenmiş, yerel olarak sonlu bir olaylar kümesi olarak modellenir. Önemli nokta şudur: ayrıklık burada sıradan bir kafes yapısı değildir. Lorentz değişmezliğiyle gerilim meydana getirmeden kurulan daha soyut, nedensel bir ayrık yapıdır. Bu yüzden ızgara terimi sezgisel olsa da teknik olarak yanıltıcı olabilir. İkinci örnek döngüsel kuantum yerçekimi, LQG'dir. Bu programda alan ve hacim gibi geometrik büyüklükler teorinin kinematik düzeyinde ayrık spektrumlara sahip olabilir. Yani ayrıklık dışarıdan dayatılmış bir kafes yapısından değil, bizzat nicelleştirilmiş geometriden kaynaklanır. Bu yönüyle LQG, Planck ölçeğinde ayrık geometri fikrinin en ciddi kuramsal adaylarından biri olarak değerlendirilmeye devam etmektedir. 2026 itibariyle durum şudur: ayrık uzay zaman yapılarını araştıran çalışmalar sürmektedir. Nedensel küme yaklaşımı dahil olmak üzere yeni teknik yayınlar da mevcuttur. Vakum kelimenin tam anlamıyla bitlerden oluşan bir ızgaradır gibi güçlüğe açık iddiaları doğrulayan deneysel bir kırılma da meydana getirmiş değildir. Başka bir deyişle ayrıklık hipotezi ciddi bir araştırma hattıdır. Ama henüz onu dijital fiziğin en sert ve kelimesi kelimesine yorumlarını doğrulayacak biçimde deneysel kesinliğe taşıyan bir fikir birliği yoktur.